Herkese uzun bir aradan sonra selam arkadaşlar. Eski videomda da bahsetmiştim, zaten yarışmaya hazırlanıyordum. Yarışmaya hazırlanırken bir koçta çalışıyordum. O koçtan çok bahsetmedim size ama o koçta bir problem oluştu. Hani aramızda ilişki, yani koç atlet ilişkisinde bir problem oluştu. Daha doğrusu hani açık söylemek gerekirse ilgisizliğinden memnun değildim. Yani ilgisiz bir insandı. Yani diğer konularda bayağı bir iyiydi ama o konuda anlaşamadık. Bu yüzden ondan ayrıldım. Yarışmaya hazırlanıyordum. Peki o ne oldu? Onu da bıraktım. Çünkü mental olarak bir problem yoktu. Dayanabiliyordum. Evet, zor ama dayanabiliyordum. Ancak dediğim gibi her şey üst üste gelince çevresel faktörler vesaire bu bahane değil, gerçekten öyle. Bu sonuca vardık. Video da atamadım. Size güncel olarak her şeyi paylaşamadım. Ama bundan sonra geri döndüm. Hiçbir problem yok. Sadece destekleyip en azından görmek istediğiniz şeyleri de yorum olarak yazarsanız ben de bundan sonra onlara odaklanırım. Kendim de elimden geldiği kadar size her şeyi paylaşacağım. Zaten bu videoda da güncel durum ve bundan sonra neler yapacağım vesaire. Kısa bir antrenman hızlıca, yani size hızlı şekilde göstereceğim. Tabii ben full antrenmanı yapacağım. Orada görüşürüz. Asansör bekliyoruz. Burada bazen bir asansör iptal oluyor, patates oluyor. Çünkü taşınma olunca asansörlerin bir tanesini iptal ediyorlar. Yani sadece taşınanlar kullanabiliyor. Yani kural bu. Burada böyle işliyor. Şimdi diğerini böyle amele gibi bekliyoruz. Neyse, bazen böyle 10 dakika falan sürdüğü oluyor yani. En aşağıdan yukarı çıkmakta, yukarıdan aşağı inmekte. Neyse, arabada görüşürüz. Tek başıma video çekmek gerçekten zor oluyor. Kimsenin yardımı olmayınca. Hem sürüyorum hem böyle çekmesi falan. Önemli değil. Neyse, sonunda arabadayız. Ya arabaya yerleşebildik yani. Bu 10 dakika falan bekledim o bahsettiğim yerde. Yani asansörü beklerken. Dediğim gibi bir tanesi genelde birisi içeriye taşındığı için, yani binaya taşındığı için bir tanesini iptal edip sadece onun kullanımını açıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar teknik olarak bilmiyorum ama her neyse, yani yine bir uzun bekleyişlerden bir tanesiydi. Sonunda arabadayız. Dediğim gibi bundan sonra düzenli videolar gelecek. Takip edenler için söylüyorum, yani beğenenler için. En azından bana hani fikirleriniz varsa, bir şey görmek istiyorsanız onlara yorumlarda yazarak hani bana destek olabilirsiniz. Hani bu şekilde video çekebilirsin veya şunu merak ediyoruz, böyle videolar da çekebilirsin falan tarzında. Sevinirim öyle yaparsanız. Yani izleyenler için söylüyorum. Bunun dışında dediğim gibi yanlışlarım, eksiklerim vesaire olabilir. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunun için de eğer beğenirseniz beğenme butonuna basıp bir abone olursanız çok sevinirim. Yani en azından beni desteklemiş olursunuz. Çünkü size dediğim gibi sadece vücut geliştirmeden ve genel Kanada'da hani işte Kanada'da vücut geliştirmenin masraflarından veya işte sadece salonların güzelliğinden, işte salonların, aletlerin farklılıklarından falan, sadece bunlardan bahsetmeyeceğim. Evet, bunlar kanalın ana temel unsurları. Çünkü ben bir vücut geliştirmeciyim ve bu işi gerçekten severek ve aşık olduğum için yapıyorum. Ancak bunun dışında yapılacak çok şey var. Gösterilecek çok şey var. Bir yandan da araba sürüyorum bu arada. Hem tutup bir tane tutacak alacağım kamerayı tutması için, sabitlemesi için, en azından araba için güzel olacak. Neyse, demeye çalıştım. Kamp videoları gelecek. Kampta nasıl besleniyorum? Çünkü orada da sonuçta temiz bir şekilde beslenmeye çalışacağım. Bulunduğum güncel konumu, yani işte definisyon veya bulk yapıyorum, neyse artık. Bunu mümkün olduğu kadar orada da korumaya çalışacağım. Sadece tabii bulkta biraz daha süslendirerek olacak. Ve gerçekten size şimdiden söylüyorum, heyecanlanmak gibi olmasın, inanılmaz ortam çok güzel. Yani buranın biliyorsunuz zaten %50'sinden fazla, yani Kanada'nın ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz, dünyanın ikinci büyük ülkesi ve %50'sinden fazla, yani Türkiye'nin
tamamı yer ölçümünden tamamından fazla ağaçlık alan var. Ağaç var daha doğrusu. O yüzden dediğim gibi çok güzel manzaralar çıkıyor. Hayvanlar görebiliyoruz. Çok güzel kurt vesaire, ayı, her şey var. Çok keyifli geçiyor. Bunları izlemenizi tavsiye ederim. Yani şimdiden söyleyeyim, bunların çok güzel videoları gelecek. Bunun için heyecanlıyım daha doğrusu. Onun dışında buranın yüzülecek çok güzel yerler var. Oraya gideceğim ve en babası tabii ki bu hani şey anlamında, spor dışı videolar anlamında çok güzel şeyler çıkacak. Özellikle şeyden bahsediyorum. Zaten sanırım videolarımın bir tanesinde söylemiştim. Uzun bir burada ben geçen sene yapmıştım uzun yolculuk. Buradan Toronto'da yaşıyorum ben bu arada. Toronto yani en bilinen şeyi zaten şehri. Buradan Vancouver tarafına, yani bütün batı sahiline tarafına gitmiştim. Yaklaşık 11.000-12.000 kilometre sürmüştü. Toplamda 16 gün sürdü ki bu kısa bir süre. Yani normalde 25 gün 30 gün sürüyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü her yerde geziyorsunuz, duruyorsunuz vesaire. Çok güzel bir saniye. Çok güzel ortam falan var. Çok güzel gidiyor yani. Görmenizi istediğim çok şey var yani. Bunları yavaş yavaş göstermeye çalışacağım. Oraya tekrar o tarafa veya bu sefer batı tarafına çok güzel bir uzun yolculuk yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Her anına mümkün olduğunca. Kendim tabii ki eğleneceğim. Keyfini çıkaracağım ama onun dışında sizle de her şeyi paylaşmak istiyorum yani. Gerçekten heyecanlıyım bunun için. Ama ilk önce göğüs ve triceps antrenmanı bizim için şu an anlık, günümüz önemli değil mi? Yani plan yapıyoruz ama o planları düşünüp kendimizi bitirmiyoruz. En azından benim kendine inandığım ve bunun işe yaradığını gördüğüm şey bu, tecrübe ettiğim şey bu. En azından genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Kendinizi geleceğiniz hakkında plan yapın. Evet, durumun, şartlarınız kötü olabilir, iyi olabilir vesaire ama tabii ki planınız olsun ama o plan çok uzun senelerin ilerisine gitmesin. İşte örnek veriyorum 10 sene sonra şunu yapacağım falan diye. Ben öyle düşünüyorum. Bence kısa süreli planlar olması lazım ve o planları düşünün, inanın, kendinize güvenin ama orada bırakın. Yani içeride bırakın, dışarıya yansıtmayın. Çünkü yani şöyle söyleyeyim size, üstüne çok yoğunlaşırsanız bu sefer kendi hayatınızı etkiliyor. En azından gününüzü, yarınınızı, öbür gününüzü, her şeyinizi etkiliyor. Günlük yaşantınızı etkiliyor. Normal bir rutininizi etkiliyor. Eğer çok üstünde durursanız. Benim de tabii ki herkes gibi planlarım, hedeflerim var. Ama dediğim gibi onları düşünüp kendim biliyorum ne kadar inandığımı, onları orada bırakıyorum. Bu da bir tavsiye olsun en azından genç arkadaşlara. Ben dediğim gibi ben 50 yaşında bir insan değilim ama kendimizce bir şeyler gördük. Her neyse günümüze dönelim tekrar. Her şeyden konuşurum parça parça 5 koldan. Bugün göğüs antrenmanı, triceps antrenmanı var. Öncesinde karın çalışacağım. Onlardan da size görüntü çıkaracağım. Umarım bu video, en azından geri dönüş videom 1 saat sürmez. Ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi konuşmaya devam ediyorum ve konuşuyorum. Bundan gurur duyuyorum. Bilmiyorum nasıl konuşuyorum. Neyse, antrenmanda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bu arada kısacık bir şunu göstermek istiyorum. Toronto'nun 401 numaralı highway, yani otoyolu. Burası şurada da gözüktüğü gibi şöyle. Normalde bu spor salonu benim yakın. Ama işte gördüğünüz üzere dakikalar bu yine iyi. Hani şu an ben bir mesafe geldim, o yüzden böyle gösteriyor. Dakikası yazıyor şurada. Her taraf kırmızı zaten. Burası tipik bir Toronto trafiği. Arkadaşlar, salona geldim. Hikayeden, dümenden bir 8-10 dakika solaryum attım. Şimdi hem de vücudun ısınmasına vesaire yardım ediyor. Güzel bir solaryum makinesi var bu salonun. Ucuz da. Aşağı yukarı 45 dolar mı? Yok, 42 dolar mı? Neyse artık bir aylık ödüyorsun. Bu Kanada doları bu arada. US doları değil. Yani aslında ucuz. Veriyorsun bir ay boyunca, istesen her gün gir, istesen 20 dakika gir, fark etmiyor. Süresi yok. Yani bayağı ucuz. Spor salonunun kendisi de ucuz zaten. Aletlere, fiyat performansa bakılınca. Şimdi burada hemen bir temizlenip vesaire yağdan kurtulup hemen antrenmana girelim. Antrenmanda görüşürüz. Dediğim gibi, ilk önce bahsettiğim gibi direkt karınla başlıyorum ben antrenmanlarıma. Zaten bunu önceki videolarda söylemiştim. Karın ve kalfla, yani hangi gün karın hangi gün kalfsa o şekilde başlıyorum.
Ondan sonra yani hem kendimi daha iyi hissediyorum hem böyle daha iyi verim aldığımı düşünüyorum. Bu benim kendi tercihim. Zaten eski videolarımda söylemiştim. Şimdi bildiğiniz tipik cable crunch hareketini işte aşağı yukarı ben 2 set ısınma, 2 set working set yapıyorum. Hani 4 set falan. Bana haftada 3 kere, 2 veya 3 kere yetiyor karın. Şu an bu şekilde çalışıyorum. Yani şu anki schedule'um böyle. Dediğim gibi antrenmanla ilgili detaylı videoyu zaten bir sonraki videoda paylaşacağım. Şu an sadece tekrar YouTube'a geri dönüşümü size hani bildirmek istedim. Hem de ne yapacağız, neler yapacağız bundan sonraki videolarda onlardan bahsetmek istedim. Şimdi bir sete girelim. Isınma. Birinci ısınma. Zaten dediğim gibi 2 ısınma yapıyorum. Genelde değişiyor gününe göre ama genelde böyle oluyor. 2 ısınma, bir tane direkt top set, bir tane de back off set. Eskiden attığım videolarda yani ilk 4 videomda başka hocalarla çalışıyordum söylemiştim zaten. O videolarda genelde şey yapıyordum. High volume yani yüksek volümlü yoğunlukla düşük çalışıyordum. Şimdi tam tersi aslında. Şu an yoğunluk yüksek, daha sıkı, yine ağırlıkları düşürmeden yani mümkün olduğu kadar o anki performansımı sergilemeye çalışıyorum. Ama yüksek volüm değil, sadece orta volüm. Neyi düşük, neyi yüksek. Daha kısa. Bunun detaylarını daha iyi anlatacağım zaten diğer videolarda. Şu anda uzun tutmamaya çalışıyorum. Diğer videolarda zaten detaylı anlatacağım. Nasıl, hangi, her bölgeye çekeceğim. Çünkü yeni hocayla çok daha farklı ilerliyoruz. Çok daha iyi gelişim alıyorum. Yani göstereceğim zaten bunların hepsini. Neyse bir girelim. Bunların hepsinde bir ağırlık artırarak yapıyorum. Genelde tek tek işte bir tık üstte bir tık üstte takıyorum. Zaten herkes öyle yapıyordur muhtemelen. Kimisi böyle piramit yapıyor, kimisi direkt normal hani ısındıktan sonra direkt en ağır kilo giriyor işte ne bileyim. Kimisi setleri direkt artırarak gidiyor işte 4 set yapıyor. Setlerin ağırlıkları direkt böyle tek tek artırarak gidiyor. Ben de hepsini yaptığım için dediğim gibi bu antrenman sistemim benim için kendim uyguladığım en farklı antrenman sistemi. Daha yani bazı insanlar aranızda vardır hani bunları yapan. Yüksek yoğunluk, düşük volüm. Bunu dediğim gibi bunların detaylarını açıklayacağım hani bilmeyenler için. Bilenler vardır zaten aranızda. O şekilde ilerliyorum şu an tam tersi önceki antrenmanlarımın. Ben demiyorum ki hani diğeri kötü. Diğeri de harika. Yani ikisi de çalışıyor. Dediğim gibi kendiniz için çalışan neyse, kendiniz için işe yarayan neyse onu bulmanız lazım ilk önce. Hangisinden keyif alıyorsunuz o da önemli. Çünkü keyif almak da bu işin yarışma döneminden bahsetmiyorum ama keyif almak da bu işin olmazsa olmazından bir tanesi. Sonuçta biz seviyoruz değil mi antrenman yapmayı yani. Keyif almıyorsanız biraz anlamsız oluyor. Şimdi geldik. Biraz zor buldum burayı çünkü öncesinde falan insanlar şey yapıyordu. Yani benim göğüs çalıştığım yerleri işgal ediyordu. Daha doğrusu herkesin göğüs çalışacağı tuttu. Benim bu arada çalıştığım gün salı. Ben hani göğüsleri pazartesi günü çalışmıyorum. Ona rağmen International Chest Day pazartesi olmasına rağmen salı günü yine doluydu. Her neyse. Zar zor buraya bulduk. 2 tane plaka taktım şu an buraya. Bu tipik bir flat bench press yani düz bench press ama daha iyi vuruyor. Yani en azından makine çünkü normalde serbest ağırlık çalışmayı seviyorum. Hatta ilk videolarda görmüşsünüzdür hani şeyi benim göğüs çalıştığım videoları falan. Orada mesela şeydim biraz daha serbest ağırlık kullanıyordum hani dumbbell chest press vesaire. Şimdi biraz daha makineye döndüm çünkü halime bakın zaten hani fark etmişsinizdir balıkla kat arasındaki farkı. O zaman size söyleyeyim 116 kiloydum. 116-116,5'tum. Şu an 100,5'im yani 100,6 gibi bir şeyim. Normal neyse. Setimize gelelim. Bu working set değil bu ısınma seti. Bir bakalım nasıl gidecek.
çok kötü değil. Fena değil. Fena değil bugün. Ben burada bir iki set daha ısınma yapacağım. Dediğim gibi ilk hareket 4 hareketimiz var. Ondan sonra ana sette yaptığım top sette görüşürüz. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yerleştik. Üçüncü plakayı taktım. 2 yapmıştım siz gördüğünüzde ilk ısınma setimde. Ya bir ısınma seti yapmıştım. İki plakayla ikinci ısınma seti. 2,5 taktım ki bir hissedeyim hangisi top set diye. Bence 3 plaka benim için yeterli top set. Top setimizi yapalım. İçeride olan birkaç gram karbonhidratı da bir iki sette harcandığını hissetmek, harcıyormuş gibi hissetmek tabii ki o kadar kolay değil de, yani bilimsel olarak o kadar kolay değil ama o şekilde harcıyormuş gibi hissetmek gerçekten üzücü. Her neyse, zaten güzel tarafı şu antrenmanın, en sevdiğim tarafı cutting definisyon döneminde kendinizi çok acı hissediyorsunuz ama antrenmanın böyle nabzınızın yükseldiğinde, işte böyle kan basıncınız arttığında falan o zaman açlığınız gidiyor. Bilmiyorum hissedenler var mı böyle. Bu iyi bir şey çünkü açlığı unutuyorum. Güzel oluyor ağırlıkların altında ezilince. Şu şekilde yapacağım. Birer plaka çıkaracağım. 2 plaka yapacağım. Bu makine gerçekten ağır, deneyenler varsa sağlam bir makine. Şu anda tabii dediğim gibi gücüm düştüğü için bunu bahane etmiyorum. 2 tane plakayla devam edeceğim. Bir set daha yapacağım zaten, working set. Ondan sonra incline'a geçeceğim. Incline Smith yapacağım. En sevdiğim harekettir bu arada. Bakalım orada nasıl gidecek. Orada görüşürüz. Evet. Gerçekten bu bile şu anda hani beni bile hem video çekerken hem kendimi şaşırtıyor. Yani videoda olduğuma bakmayın. Normalde de şaşırırdım yani. Çünkü yani off sezonda neler giriyordum, ağırlık ne kadar düşüyor. Gerçekten bu kadar ciddi ilk defa yapıyorum hani cutting'i. Hani yaptım daha önce. Öyle tecrübelerim oldu ama bu kadar derin, profesyonel ve hani devamlı hiç bozmadan vesaire ilk defa yapıyorum. Gerçekten zor. Yarışmacıların ellerinden ayaklarından öpüyorum yani. Neyse arkadaşlar, bunu sanırım bir de 3 çeyrek takacağım. Yani 2'ye yakın. Back off set öyle yapacağım. Ondan sonra fly'da görüşürüz.
Bu çok ağır bu arada. Trisepslerim dediğim gibi göğsüme göre çok güçlü. O yüzden göğüslerim daha yavaş gelişiyor. Ne yazık ki. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ikinci triceps egzersizim, 3 tane hareketim var. İkinci hareketim tipik bildiğiniz, yani şöyle bir barla, yani böyle straight bar değil de hani düz bar değil, biraz daha böyle Z bar gibi düşün, o gibi bir şey, yani S bar gibi. Onun gibi bir barla triceps push down yapıyorum. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra gidiyorum, daha başlayacağım, ısınma setimi yaptım da ondan sonra gidiyorum skull crusher. Bildiğimiz Z barla tipik, hani eski usul old school var ya işte, onu yapıyorum. Ondan sonra bitti. Zaten ebze yapmıştım girişte, hatırlıyorsunuz. Arabada son konuşmayı yapacağım, videoyu kapatacağım. Dediğim gibi bu bir antrenman videosu değildi. Arabada görüşmek üzere, en son bitirişi o şekilde konuşarak yaparız. Evet, sonunda arabaya geldik. Şapkamızı da kenara koyduk. Bitmiş durumdayım. Güzel antrenmandı. Flat durumdayım. Yani daha doğru yani bilmeyenler için, yani düz pumpsız, yani pump almakta zorlanıyorum çünkü dediğim gibi kart düşük olduğu için bu evler birazcık çetrefilli geçiyor. Yani sıkıcı ve uğraşıyorsun, yani hani mental savaş veriyorsun birazcık. Neyse, önemli değil. İşimizi yaptık. Şimdi iki tane dersim var. Onu 2 tane dersimi vermeye gideceğim. İlkten eve gidip bir duşmuş alacağım vesaire, dediğim gibi birkaç tane iş yapıyorum. Bunlardan sonra konuşuruz zaten. Bunlar başka bir konu. Shake'im var. Antrenman sonu shake'im. Bundan detayından sonra bahsedeceğim. Tabii ki protein, bildiğiniz üzere protein tozu kesinlikle içinde var. Hani bu bir kesin. Ama bunun dışında şeyler de var. Onları size zaten söylemiştim zaten. İlerleyen videolarda söyleyeceğim. Bakalım nasıl gidecek. Onun detaylarını, hani full day of eating, işte bütün gün boyunca beslenmedir vesaire, antrenman öncesinde ne kullanıyorum, antrenman sonrasında ne kullanıyorum, hepsinden bahsedeceğim. Bu videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beni desteklemek isterseniz beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sonuçta geri döndüm ve inanın bana, elimden gelen her şeyi yapacağım. Zor olmasına rağmen, zor bir planım, yani gün içindeki schedule'um olmasına rağmen elimden gelen her şeyi yapacağım. Lütfen eğer paylaşmamı istediğiniz ve çekmemi istediğiniz video türleri varsa yorumlarda bahsedin. Şimdilik görüşürüz.